Ben Mustafa Göçmez, 1978 Şanlıurfa Bozla ilçesinin Çınarlı köyünde dünyaya gelmişim. 1998 yılında bir kaza sonucu, duvardan düşme sonucu omurilik felçli oldum. Belli bir süreden sonra arkadaşlar düşümün farkına vardıklarından dolayı beni bulduklarında bayağı baygınmışım. Konuşma ve yetisi yokmuş. Bayıldığımı zannedip yardım etmeye çalışmışlar. İşte tokatlamaya çalışmışlar, silkelemeye çalışmışlar. Boynumun kırıldığını anlamamışlar bir türlü. En son bir arabanın arkasına atıp hastane dolaştırmışlar ve bir hastanede omurilik felçli olduğunun tanısı konulmuş. Hiç dikkatinizi çekti mi? Şanlıurfalar sofraya oturduğunda acı biber yediğinde yüzünde aşırı bir derecede kızarma olur, işte bir terleme olur. Ama yediği acıdan da mutlu olmasını biliriz. Biz omurilik felçleri olarak da günlük hayatta çok sıkıntılar, çok zorluklar çekiyoruz. İşte bayağı büyük sıkıntılar var. Ama o sıkıntılara rağmen hayattan lezzet almasını, tat atmasını iyi öğrendik. Bütün mesele işte dedik hayattan lezzet almak. Biz ağlarken de gülmesini öğrendik. Gülerken de düşündük. Yani zorlukları asla ve kat'a mutsuzluğa, kedere, derde sebep saymadık. Derdimizle de mutlu olmayı öğrendik. Hayat dediğim gibi bazen size göre ufak bir iş olabilir. En son hatırlıyorum birisi bana dedi ki bu yükümü bana taşıyabilir misiniz? Yükünü motoruma aldım, evine bıraktım. Böyle yüzüme baktı, teşekkür etti. Bir de belli bir miktar para uzattı. İşte parayı verdiğinde dedim ki al paranı, ben paranı istemiyorum. Dedi niye? Dedim işe yaramanın, hayata katılımı sağlamanın verdiği mutluluğu senin verdiğin hiçbir para karşılamaz. O da güldü, tebessüm etti, mutlu oldu. Ben de güldüm. Bir işe yaramanın verdiği psikolojiyle ben de mutlu oldum. Yani hayatta eğer bir işe yarıyorsanız, bir işin ucundan elinden tutabiliyorsanız zaten siz engelli değilsiniz. Engelli demek aslında düşünce engelli olmak sıkıntıdır. Kişi omurilik felçlisi olur, tekerlekli sandalyede yaşar. Kişi omurilik felçlisi olur, akülü sandalye yaşar, görme engelli olur, baston ile yaşar veya walker'la yaşar veya yürüyerek yaşar. İşte kişinin nasıl yaşadığı değil, ne iş yaptığı, hayata ne kattığı önemlidir. Eğer bir kişinin yüzünün gülümsemesine sebep oluyorsanız, bir işin bitirilmesine yardımcı olabiliyorsanız, bir kişinin sıkıntılı anında yardımında olabiliyorsanız siz aslında engelli değilsiniz. Allah size bir çıkış yolu, çıkış kapısı gösterecekse bir şey sebep oluyor. Kazadan belli bir süre sonra namaz kılamadım, işte Kur'an-ı Kerim okuyamadım. Hiç huyum değildir normalde aslında. Yani huyum da çok az, nadiren mealini okuyordum. Bir gün kazaran yani öyle tevafuk oldu. Kur'an-ı Kerim'i açtım. Surenin adını tam hatırlamıyorum ama surenin şöyle bir meali vardı. Allah sakat ve kör olana zorluk çıkarmaz. O ayetin verdiği huzur, o ayetin verdiği böyle ferahlık, o ayetin verdiği rahatlık ile hayata bakış açım çok değişti. Aslında benim en büyük avantajım ve cefakar bir annemin, babamın ve birbirinden değerli kardeşlerimin olması. Bugüne kadar hep destek oldular. Hiç köstek olmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle kardeşlerim, yeğenlerim en zor zamanda bayağı bana destek oldular. Yani engelli hissini bana neredeyse hiç yaşattırmadılar. İşte biz İslam toplumunda yaşıyoruz ama bazen gözümüzün önündeki olan
affedersin bir ayet mealinde olan engellere bakmakta körlük yaşıyoruz. Çünkü biz Müslümanlar her sene Ramazan ayında Kadir Gecesi'ni bekleriz. Kadir Gecesi'ni niye bekliyorsun? 1000 aydan daha hayırlıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki hastanın bir anı belki başka bir kişinin 1000 anına denktir. Yani demek ki biz engellerin bir anı normal sizin 1000 anınıza denktir. Siz bize destek olursanız, siz bize yardım olursanız, bizim hayır duamızı alırsanız o hayırdan da, o sevaptan da, o ecirden de siz de faydalanacaksınız. Ama ne hikmetse çoğu insan hala engelli dışarıda görmeye tahammül edemiyor veya onların varlığını yadırgıyor. Melullenme deli gönül, melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur, gör nice olur. İndir tahtını yüceden, İndir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur, gör nice olur, gör nice olur, gör nice olur. Bir iş gelirse başıma, bir iş gelirse başına, bahane bulma boşuna, gel boşuna. Sefil hırka çek başına, sefil hırka çek başına. Yat bir zaman gör nice olur, gör nice olur, gör nice olur, gör nice olur. Bizim aslında sıkıntı yaşamamız gereken en birinci konu eğitimdir. Hani gerek okul gerek dini eğitim olsun. Ama ne hikmetse ikisine de en çok sıkıntıyı onlarda yaşıyoruz. Şimdi engelli camiye doğru dürüst gidemiyor. Engelli abdest almakta sıkıntı yaşıyor. İşte engelli okula gidemiyor. Engelli eğitimin hakkından tamamıyla faydalanamıyor. O sıkıntını verdiği psikolojiyle işte parka gideyim de biraz ferahlayayım dediğinizde işte bizim parklarımız da maalesef engelli uygun değil. Ben bugüne kadar Şanlıurfa'da bulunan hiçbir parkta engelliye uygun bir lavabonun olduğunu şahit olmadım. Eğer varsa da birisi haber ederse çok büyük sevinç yaşarım. Hazine bulmuş gibi en azından sevinmiş olurum. Maalesef bizim öyle bir eksiğimiz var. Şimdi biz oy kullandığımızda bizim böyle nur topu gibi böyle %100 sapasağlam bir oyumuz varken hizmet alımında maalesef ağır engelli durumuna geliyoruz. Kısa zaman önce bir camimiz yapıldı. Kurtuluş Camisi. Ne güzel. Şimdi ben caminin yanından geçiyorum. Şimdi caminin adı Kurtuluş. Hocam minarede hayal el felah haydi kurtuluşa diyor. Ama maalesef engelli o kurtuluşa bir türlü eremiyor. Günlük hayatı nasıl başlıyor derseniz sabah ilk kalktığımda namaz kılarım. İşte namazdan sonra belli bir süre beklerim. Sağ olsun abim genelde her sabah bize göre kahvaltıda eşlik eder. Kahvaltımı yapar, akülü sandalyeme geçer. Öncelikle böyle gözümün nuru böyle canım gibi baktım. Çiçeklerimin bakımını yaparım, sularım gerektiğinde. Eğer temizliği, eğer budaması, eğer başka bir ihtiyaçlar varsa öyle giderir. Ondan sonra dışarı çıkarım. İşte kenar mahallede yaşamanın verdiği zorluk işte bizim sokaklarda maalesef
engelliye müsait değil. Engelliye uygun değil. Çoğu yerler kaldırımlar, bazen diyorum acaba kaldırımlar böyle Filistin toprağı gibi de İsrailler tarafından işgal mi edilmiş? Adeta o şekilde. Çünkü bizde kaldırım işgali altındayız. Sokakları geçtikten sonra işte şey var. Özellikle bizim evin yakında sigorta kavşağı var. Trafikte engelli olmak çoğu zaman bayağı sıkıntıya sebep oluyor ama işte araçların yol vermemesi, işte bazen araçların kırmızı ışığa uymamasından dolayı geçişlerde bayağı sıkıntı yaşıyoruz ama geçiyoruz. E, Şehir içi ulaşımı derseniz, şehir içi ulaşımı özel halk otobüsleri saymazsanız genelde belediyemizin araçları engellere uygun. Ama omurilik tekerlek sandalyede, akülü sandalyede, bastonla veya walker'la yürüyenlere uygun. Daha bizim belediye araçlarımız maalesef sesli sisteme, işte görme engellere, sağır ve dizlere maalesef uygun değil. Bazen kısa mesafeli yollarda otobüse binme ihtiyacı duymuyorum. Yani gezmeyi de seven biriyim. Neredeyse Urfa'nın her yerini akülü sandalyemle gezdim. Gezeyim dediğim zaman da işte ya kaldırımlarımız araçlar park etmiş ya kaldırımlarda bulunan engelli rampaların önüne araçlar park etmiş veya genelde rampalarımız egim açısından bayağı sıkıntılı oluyor. Öyle olduğu zaman da mecburen ana yolda ya trafikin ters yönünde hareket etmek zorundayız. Çoğu zaman da bu bizim için aşırı derecede tehlikeli oluyor. Yetkililer eğer bu kaldırımları normal seviyeye indirse, rampalarda engelliye daha uygun olursa daha güzel olacak ve bizim sosyal hayata katılımımız biraz daha kolay olacak. Şimdi engelli sosyal hayata ne kadar katılırsa o kadar üretime de katılacak. Üretime katılırsa da tüketen değil de üretim toplumu olduğu için devletin sırtında bir yük değil de devletin bir kazanç kapısı olacak diye düşünüyorum. Şimdi işte her insan gibi para çekmeye gelince ATM'lerde çoğunlukla, yani hepsini demesem de genelde ATM'lerimiz engellere uygun değil. Ya yüksekteler ya yerlere uygun değil. Ulaşımda açısından bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Aslında ne kadar kanun çıkarsa, ne kadar yasa çıkarsa, ne kadar yönetmelik çıkarsa da engellerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar sözde hayata aktarılmaya çalışsa da çıkan yasaların, yönetmeliklerin hayata geçişinde bir sıkıntımız var. Şimdi istediğiniz kadar şehir içi ulaşma aracı yapın. İşte her ne kadar engeli uygun olursa da bizi engellerin aslında en büyük sıkıntısı engelli lavabolardır. Şehrin belli başlı yerlerinde, işte ya hastanelerde, işte ya büyük alışveriş merkezinde, o da zaten 2 tane büyük alışveriş merkezimiz var. Birisinde uygun, birisinde uygun değil maalesef. Büyük alışveriş merkezi olduğu halde uygun değil. İşte engelli
Bu psikolojik sıkıntıyla dışarı çıkmaya, işte dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirmeye, sosyal hayata katılmaya maalesef cesaret edemiyor. Hani olanları da engellinin dışındakiler bazen hasar verir. Mesela Balıklıgöl'de Şanlıurfa Valiliği tarafından yanlış değilsem yapılan bir engelli lavabosu var. Bayağı geniş, hani yönetmeliklere neredeyse tamamıyla uygun bir yer. Ama belli bir süre sonra, bir ay kısa süre sonra onu da bozdular. Ya hatta oradaki görevliye sordum, ne oldu buna? Ya abi demirini çalmışlar. Ya siz engelli lavabosundaki klozetin demirini neye çalarsınız? Onu çaldığınızda size bir maddi kazancı ne olacak ki? Sizin açınızdan belki çok cüzi bir miktar para olabilir ama onun çalınması engellinin hayatından büyük bir bölümünün çalınması demektir. Siz bizim umudumuzu, siz bizim hayallerimizi, siz bizim sevincimizi çalıyorsunuz aslında.